Diyabet, şeker hastalığı vücudun kan şekerini doğru şekilde kullanamamasıyla ortaya çıkar. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizliğe bağlı olarak diyabetin görülme sıklığı artış gösterdi. Diyabetten korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmak, hareketsiz yaşam şeklinden uzaklaşmak ve doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak çok ama çok önemli. Evet, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında yaklaşık 422 milyon insanın diyabet hastası olduğu biliniyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ölümü doğrudan diyabetle ilişkili. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıyla birlikte giderek yaygın hale gelen diyabet, zamanla kalbe, kan damarlarına, gözlere, böbreklere ve sinirlere de ciddi zararlar vermektedir. Evet, dünyada 422 milyon kişiden biri siz olabilirsiniz. Peki bu hastalıktan korunmak için ne yapmalıyız? Yakalandıysak nasıl kurtulacağız? Önemli bir sorunun daha cevabını bu videomuz sayesinde bulmuş olacaksınız. Şimdi dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyor, videomuzda ayrıntılara geçiyoruz. Araştırma kapsamında 300 binden fazla kişi incelendi. Günde 1 saatten fazla uyuyan insanların hiç uyumayanlara kıyasla %45 daha fazla tip 2 diyabet riski taşıdığı ortaya çıktı. 40 dakikanın altındaki kestirmelerle diyabet arasında ise bir ilişki bulunamadı. Hatta araştırmalar gün içindeki kısa kestirmelerin sağlığa faydalı olduğunu göstermiştir. Bu kısa uyku motor becerileri ve atikliği artırmaktadır. Öncelikle Japonların bulduğu tekniği sizlere aktarmadan önce diyabet şeker hastalığı belirtilerini sizlere aktarmak istiyoruz. Ola ki bu belirtiler sizde varsa mutlaka bir uzmana danışmanızda yarar var. Evet, diyabet hastalığı bireylerde kendini 3 temel belirtiyle gösterir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi. Buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak da sıralanabilir. Bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer belirtiler şunlardır: halsizlik ve yorgunluk hissi, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, bulanık görme, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi, yaraların normalden daha geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, ağızda aseton benzeri koku oluşumu. Evet, şimdi hepinizin merak ettiği sorunun cevabına bakalım. Japonya'daki bilim insanları diyabet, damar sertleşmesi ve yaşlanmaya neden olan zombi hücreleri ortadan kaldırabilen bir aşı geliştirdiler. Juntendo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tori liderliğindeki aşının arkasındaki araştırma ekibi çalışmaların sonuçlarını Nature Aging dergisinde yayımladı. Evet, damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlılık tedavisi dedik. The Japan Times'ın bildirilerine göre aşı verilen farelerde yaşla birlikte biriken ve artritle damar sertleşmesi gibi durumlarla ilişkili olan zombi hücreleri olarak da bilinen yaşlanan hücrelerin seviyelerinde azalma görüldü. Minamino aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmayla ilgili diğer hastalıkların tedavisinde uygulanmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Evet, zombi hücreler sağlıklı hücrelere zarar veriyor. Bununla birlikte zombi hücreler zamanla bölünmeyi durduran ancak ölmeyen hücreler olarak da tanımlanıyor. Ancak bu hücreler zamanla zararlı kimyasallar salmaya başladığından sağlıklı hücrelere zarar veriyorlar ve iltihaplanmaya neden oluyorlar. Buna bağlı olarak Japon bilim insanları geliştirdikleri aşının kendilerini yaşlanmış hücrelere bağlayan ve beyaz kan hücreleri tarafından uzaklaştırılmalarına izin veren antikorlar oluşturduğunu bildirdi. Çalışma kapsamında aşı verilen farelerin aşılanmamış farelere kıyasla daha yavaş bir oranla yaşlılıkla ilişkili hücre geliştirdiği bulundu. Ayrıca ekip yeni aşının şu anda piyasada bulunan yaşlanma önleyici hücre tedavilerinden daha az olumsuz yan etkiye sahip olduğunu ve etkisinin daha uzun sürdüğünü açıkladı. 2011'den 2014'e kadar Amerika merkezli Alkes şirketi tarafından yayımlanan araştırmalar, genç farelerden alınan kanın yaşlı farelere verildiğinde beyin sağlığı üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu buldu. O zamandan beri araştırmacılar kanda yaşlanma karşıtı tedavilerde kullanılabilecek yaşlılık 8000 protein tespit etti. 2021'in başlarında şirket, Groves tarafından 146 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla satın alındı. Şimdiye kadar Alzheimer ve Parkinson dahil olmak üzere
yaşa bağlı bir dizi hastalık ve durumu hedef alan aşama 2 denemelerine 6 tedavi almayı başardı. Evet, böylelikle şekere umut olan aşıda ciddi gelişmeler sağladılar. Artık şekerin de dünya genelinde azalmasının yolunun da açıldığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi gelelim şeker hastalığına iyi gelen bitkilere. Bunları mutlaka kullanmaya çalışın. Peki bunlar hangileri? Aloe vera, yaban mersini özü, kudret narı, tarçın, çemen otu, zencefil ve bamya. Bu tür tedaviler geleneksel Hint tıbbı ve Doğu tıbbında diyabet gibi ciddi rahatsızlıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Batı'daki birçok sağlık uzmanı bildirilen tıbbi faydaları konusunda şüpheci olmaya devam etmişlerdir. Peki şeker hastalığında kimler risk altında? Ailesinde şeker hastalığı olanlar, şişman kişiler, 4 kilogramdan daha ağır bebek doğuran kadınlar. Stres altında yaşayan kişilerde şeker hastalığı görülme riski çok daha yüksektir. Ayrıca pankreasın kronik iltihabı, pankreas tümörleri ve ameliyatlarıyla hipotiroidi, akromegali gibi bazı hormon hastalıkları tip 2 diyabete yol açmaktadır. Ve şimdi sizlere önemli bir sorunun daha cevabını vermek istiyoruz. Şeker hastaları ne yememeli? Şeker hastalarının kaçınmaları gereken en önemli gıdalar: doymuş yağlar, trans yağlar, kolesterol ve tuz. Doymuş yağlar yüksek oranda yağ içeren süt ürünlerinde, hayvansal proteinlerde, bifteklerde, sosislerde ve salam gibi yiyeceklerde bulunur. İlla ki alınacaksa da belirli orandan fazlası alınmamalı. Trans yağlar vücudumuzun ihtiyacı olmayan yağlardan oluşmaktadır. Bu yağlar genellikle işlenmiş gıdalarda ya da margarinlerde bulunmaktadır. Kolesterol ise yüksek yağ oranı içeren süt ürünlerinde, hayvansal proteinlerde, yumurtalarda, kabuklu deniz ürünlerinde ve bunların yanında hayvan sakatatlarında bulunmaktadır. Bu ürünün de tüketimi mecbur kalınmadıkça olmamalı. Yenmesi gereken durumlarda ise doktor tarafından uygun görünen miktar geçilmemeli. Tuz da böbreklerde şeker emilmesinde önemli rol oynadığı için doktor tarafından önerilen miktarı geçmeniz tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır. Bundan dolayı şeker hastalarının tüketmemesi gereken gıdalar ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Bunların dışında şeker hastaları için tehlikeli olan gıdalar, kızartılmış gıdalar, patates cipsleri, şeker ve şeker içeren yiyecekler, dondurmalar, enerji içecekleri, alkol ve şekerli içeceklerdir. Bu gıdaların tüketimi diyabet hastalarına aşırı derecede zarar verir. Kahve ve çay tüketimlerinde ise şeker kullanımı yerine doktorunuzun önerdiği yapay tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Her ne kadar doğal olsa da bal, reçel, pekmez gibi tatlı gıdalardan uzak durmanız önemli. Margarin ve tereyağı da diyabet hastaları tarafından tüketilmemeli. Evet, videomuzun sonunda şeker hastaları için altın değerinde sizlere ipuçları vermek istiyoruz. Nişasta oranı yüksek olan sebzelerden uzak durun. Düşük kaloriye sahip, az şekerli meyveler tüketin. Az işlenmiş olan tahıllı yiyecekler alın. Yulaflı yiyecekler alabilirsiniz, kahvaltıda tüketerek tokluk hissini artırabilirsiniz. Ayrıca yulaf kilo vermenize yardımcı olur. Mecbur kalmadıkça tatlı yemekten uzak durun. Yağ, tuz ve şekeri hiç kullanmamaya özen gösterin. Doktorunuzun verdiği dozajı kesinlikle geçmeyin. Sağlıklı yağlar ve sağlıklı etler tercih edin. İşlenmemiş olmalarına özen gösterin. Kansızlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamak için dikkat edin, demir içeren gıdalar almaya çalışın. Evet, videomuzda şekerle ilgili sizlere önemli detaylar vermeye çalıştık. Videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.